Herkese merhaba. Bugün çok kolay bir bluz modeli anlatacağım. Çok hızlı bitti bu arada söyleyeyim. Örgü örmeyi iyi biliyorsanız bir günde bile bitirebileceğiniz bir model. Çünkü büyük numara tığ kullanacağız. Kullandığım ip miktarı 250 gram kadar. Her iki ipten de toplam 3 yumak bile olmadı. 250 gram kadar bir iple yaptım. Şimdi ben koton ip kullandım. Normalde bu ip 3-3,5 numara bir tığla örülebilir. Ama ben bunu 5,5 numara bir tığla ördüm. Sebebi de biraz salaş durmasını istediğim için. Normal bir tığla da örebilirsiniz ama bu kadar salaş durmaz. Yazında biraz sıkabilir çok fazla dokusunun sert olması. O yüzden biraz gevşek olmasını istedim ve 2 numara büyük tığla ördüm. 1 numara büyük tığla da olabilir. Ölçüyü nasıl alıyorsunuz? Bir zincir sayısı vermiyorum çünkü kullandığınız ip ve tığa göre zincir sayısı değişebilir. Böyle upuzun bir zincir çekiyorsunuz. Zincirinizin 4'ün katları kadar olması yeterli. Artı yanına 1-2 tane ekstra zincir çekebilirsiniz. Ama sorun değil. Sonunda kalan miktarı iple bir makasla da kesebilirsiniz. Çektiğiniz zinciri göğsünüzün önünden şöyle bir ölçü alıyorsunuz ve yanına 4 parmak kadar zincir ekliyorsunuz. Çünkü tığ işinde ördükçe zincir kendini toplar ve daralır. O yüzden 4 parmak daha yanına ekstradan zincir çekiyorsunuz. Şimdi ben size küçük bir zincir üzerinde modeli anlatacağım. Sonra büyük model üzerinde kolları nasıl oluşturduğumu göstereceğim. Küçük bir model üzerinde anlatıma başlıyorum. Gevşek çekiyorsunuz zincirleri. Çok sıkı çekmeyin ki üzerinde çalışması zor olmasın. 1, 2, 3, 4 zincirle başlıyorum. 2 defa tığ doluyorum. Bakın 2 defa doluyorum. Ve yani buna biz üçlü trabzan diyoruz. Şöyle 4 zincirin hemen dibine ya da bir zincir sonrasına batıyorum. 1, 2, 3 seferde topluyorum. 2 defa doluyorum ve bakın aynı boşluğun içine bir tane daha trabzan yapıyorum. 2 defa doluyorum. Aynı boşluğun içine bir tane daha trabzan yapıyorum. Böylece 3 trabzanla bir blok oluşturmuş oluyorum. Hiç zincir yok. Tekrar 2 tane doluyorum. Zincirleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincir boşluğunun içine tekrar yine 3 seferde yukarı çıktım. Bir üçlü trabzan. Aynı boşluğun içine yine bir tane daha üçlü trabzan. 2 defa doluyorum ve yine aynı boşluğun içine bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Hepsi aynı boşluk içinde, yan yana boşluklar değil. Tekrar yine hiç zincir yok. 2 defa doluyorum. 1, 2, 3, 4. boşluğun içine aynı metodu tekrar ediyorum. Yani her bir boşluğun içine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı boşlukların içine 3 tane üçlü trabzan yaparak ilerleyeceğim. Sıranın sonuna geldim. Yine hiç zincir yok. 2 defa doladım. Bakın ekstra 1-2 zincir daha çekin yanına demiştim. Burada son noktaya sadece bir tane trabzanı yapıyorum ve bitiriyorum. Bu da kenarların düzgün olabilmesi için. Ben 2 rengi kullanırken hiç ipi koparmadım. Bunu tek renk yapabilir misiniz? Evet, yapabilirsiniz ama model kendini bu kadar göstermez. Onu da söyleyeyim. Şöyle yapıyorum ikinci renge geçerken. Böyle alıyorum. Buradan beyaz ipi biraz sıkıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu arada 2 ipin kalınlığının birbirine denk olması lazım ki model düzgün yürüsün. 2 defa doluyorum ve bakın şimdi burada üçlü bloğumuz var. Bir ikinci trabzanın üst solundaki boşluğun içine 1, 2, 3 seferde yukarı çıktığım trabzan, 2 tane zincir, ipi 2 defa doluyorum. Aynı boşluğa V şeklinde bir boşluk oluşturmak için, bir kafes oluşturmak için böyle bir yöntem izliyorum. Hiç zincir yok. 2 defa doluyorum. Bir ikinci boşluğun üst tarafına bir tane trabzan, 2 zincir, 2 dolama ve aynı boşluğun içine bir tane daha trabzan yaptım. 2 defa doluyorum.
bir ikinci trabzanın tepe noktasına V şeklindeki kafesimi aynı metotla oluşturuyorum. 2 tane zincir, 2 defa dolama ve bir tane daha trabzan. Bu metodu bütün blokların üzerinde uyguluyorsunuz. Bu şekilde. Sıranın sonuna geldiğinizde, ki sizin tabii ki daha büyük olacak parçanız, ben küçük bir model üzerinde gösteriyorum. Yine ikinci trabzanın tepe noktasına V kafes oluşturuyorum. Sıra sonuna yine hiç zincir çekmiyorum. Bakın, hiç zincir yok. 2 defa doluyorum ve buradaki bölüme bir tane trabzan yapıyorum bu şekilde. Bir zincir çekip sağlamlaştırıp şöyle uzatıyorum ki sökülme olmasın burada çalışırken. Sonra ben ipi koparmıyorum dediğim gibi. Bu ipi uzatarak gideceğim. İpi uzatarak gideceğim için şuradaki tepe noktasına tığımı geçiriyorum. İpi aldım, çektim. Bakın, burada bir gevşeklik bırakmak zorundasınız ki kasma yapmasın sonrasında. Burada bir gevşeklik bırakıyorsunuz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorsunuz. 2 defa doluyorsunuz. Bundan sonraki bütün işlemler V şeklindeki bu kafeslerin içinde olacak. Bakın, şimdi şu V şeklindeki kafesin içini 1, yine üçlü trabzan, 2, 3 tane trabzanla dolduruyorum. Bütün trabzanlarımız üçlü trabzan. Hiç zincir yok. 2 defa doluyorum. Bir sonraki kafese atlıyorum. Bunun içine de yine, bakın, bunun içine de yine 3 tane trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu metodu takip edeceğim. Her bir kafesin içini 3 trabzanla dolduracağım. Siyah ve beyaz ipte uyguladığım metot tüm model boyunca aynı. Değişen hiçbir şey yok. O yüzden çok kolay bir model. Özellikle örgü örmeyi iyi biliyorsanız, dediğim gibi bir günde bile bitirebileceğiniz bir model. Çünkü büyük bir tığ kullanıyoruz. Bu şekilde ilerleyelim. Sıra sonuna geldim. Son kafesi doldurdum. Tekrar 2 tane doluyorum. Ve buradaki halkanın içinden tığımı geçiriyorum. Sökülme olmasın diye. Bakın, şöyle şu şekilde. Biraz elimle uzatıyorum. Birlikte şöyle 1, 2 ve 3. Buradan da ipi çektim. Şimdi siyaha geçeceğim. Bütün siyah ve beyaz renklerdeki metotlar aynı demiştim. Son kez göstereyim tekrar şu sırayı. Böyle uzatarak ipi aldım. Keserek de gidebilirsiniz ama sonra dikerken toplaması çok zor oluyor. O yüzden kesmeden gitmenizi tavsiye ediyorum. 1, 2, 3, 4 zincir döndüm. Ve buradaki 3 tane trabzanın tepe noktasına aynı metodu tekrar ediyorum. 2 defa dolayıp şu şekilde 2 zincir ve tekrar yine aynı boşluğun içine V şeklinde bir kafes oluşturdum. 2 defa doluyorum. Tekrar yine ikinci trabzanın tepe noktasına bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan. Bu şekilde. Şimdi bundan sonraki sırada şu beyaz iple hangi metodu uyguladıysam geri dönüp izleyebilirsiniz. Aynı metodu yine buradan ipi uzatarak dönüşte bu ipi alarak devam edeceksiniz buraya kadar. Siyah ipte de yine aynı şey. Yani siyah ve beyazın tekrarı şeklinde modeli büyüteceksiniz. Şimdi kol altına kadar ördüm. Ne kadar ördüm? Buradan buraya ben yaklaşık 23 santim kadar ördüm. Dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Uzun istiyorsanız daha uzun yapabilirsiniz. Karar sizin. Artık kol yapacağım. Kol yapmak için de şu beyaz bölümde ördüğüm üçlü trabzanların olduğu sırada yapmak zorundasınız.
Yani V'ler bittikten sonra şu üçlü trabzanlı sırada kol açacağız. Buraya tığımı geçiriyorum. Şuraya tığımı geçirdim. Şöyle yapıyorum. Bu kol uzunluğunu dilediğiniz zincir sayısı yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. 4'ün katları olacak. Yani hep 4 sayacaksınız. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ben 24 tane yaptım. Yani şu ana kadar 12 oldu. 13, 14, 15, 16, 17, 24 tane. 24 tane yaptıktan sonra kesiyorum ipimi burada. Bakın ipi kestim. Çeviriyorum ve diğer bir uca geçiyorum. Şöyle. Diğer uca geçiyorum. Tığımı geçiriyorum. İpi aldım. Bir de 24 tane. 3, 4. 24 zinciri çektikten sonra şurayı başlangıç noktamız olarak belirliyoruz. Şu ikinci ilmeği. 1, 2, 3, 4. İpi 2 defa doladım ve buraya aynı noktanın içine tıpkı ilk sırada şurada yaptığımız gibi 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzan. 3 tane. Sonrasında 2 defa doluyorum. İlk sırada ne yaptıysam aynı metot. 1, 2, 3, 4. boşluğun içine yine 1, 2, 3 tane üçlü trabzan aynı boşluklara. Aynı boşluk içine. Tekrar 2 defa doluyorum. 1, 2, 3, 4. Aynı boşluğun içine yine 3 tane trabzan. Bu şekilde sıra başına kadar geleceğim. 1, 2, 3, 4. boşluk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane elim. Böyle bu şekilde yaptım. Tekrar 2 defa doluyorum. Bakın biraz böyle bir zincir boşluğu oluştu burada. Direkt şunun içine atlıyorum. Buradaki ilk V şeklindeki boşluğumuzun içine atlıyoruz. 1, 2 ve 3 klasik modelimizi sürdürüyoruz. Her V boşluğun içine zincir çekmeden atlayarak 3'er tane üçlü trabzanla dolduracağım. Zincirli bölüme geldiğimizde nasıl bir metot izleyeceğimizi anlatacağım. Burada yine klasik V'lerin içini 3 tane üçlü trabzanla dolduruyorum ve hiç zincir çekmiyorum aralarda. Bakın böyle sürdürüyorum. Sıranın bitimine geldim. Sadece şu V boşluğu 3 tane trabzanla doldurduktan sonra hiç zincir çekmiyorum. 2 defa doluyorum. Bakın şu zincirlerden birincisine değil, ikincisinin içine batıyorum. Ve aynı boşluğun içine yine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar 2 defa doladım. 1, 2, 3, 4. boşluğun içine yine en başta yaptığım gibi bu zincirin üzerinde de toplam 6 kutucuk olacak şekilde, çünkü burada 6 kutucuk yapmıştım. Siz kaç kutucuk yaptıysanız burada da eşit sayıda kutucuk yaparak bitirmelisiniz. Aynı boşlukların içine yapıyoruz. 3'er tane üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.'yı şöyle en baş zincire ya da en baş zincirden bir zincir öncesine, neresi kaldıysa size çalışmanız için uygun olarak oraya 3 tane trabzan yapıyorum. Ve 2 defa dolayarak son noktanın içine de bir defa dolayıp bir tane mutlaka trabzan yapıyorum ki düzgün bir görüntü oluşsun en başta. Siyah ipimi aldım.
Şimdi burada en başta ikinci sırada siyah ipe nasıl başladıysak burada da öyle başlıyoruz. İpi aldım. 2, 3, 4 zincir çektim. Şöyle şuradan bir sağlamlaştırayım. Döndüm. 2 defa doluyorum. 2 defa doluyorum. Bakın buradaki sondan ikinci trabzanın tepe boşluğunun içine V şeklini oluşturuyorum. Yani bundan sonra modelimi en başta nasıl başladıysam, nasıl yürüttüysem hiç zincir yok. Yine aynı şekilde tepe noktalara V şekli vererek V boşluklar oluşturarak ilerleyeceğim. Yani şurada izlediğim yolu burada baştan sona. Şimdi buraya V boşlukları oluşturacağım siyahla, sonra yine beyazla, tıpkı şuradaki 3. sırada başladığım gibi V boşlukların içine üçer tane üçlü trabzan yaparak devam edeceğim. Yani aslında modelimi, metodumu sürdürmüş olacağım. Ve bir görüntü, şöyle bir görüntüm olacak. Bakın, böyle bir görüntüm olacak. Başladım ve kolu yaptım. Kol yaklaşık 20 santim. Kolu böyle 20 santim kadar oluşturdum ve bitirdim. Bu parçadan toplamda 2 tane öreceğim. Evet, şimdi 2 tane birbirinin aynısı parça ördük. Ne yapıyoruz? Bunu özel bir teknikle birleştireceğim. Çünkü kenarlardaki o iki rengin gözükmesini istemiyorum. Şöyle yapacağım. Burada bir beyaz iple şurayı dikeceğim. Normal dikiş yapıyorsunuz beyaz iple. İstediğiniz miktarda yaka için pay bırakabilirsiniz. Düşük kol yapabilirsiniz. Ya da düşük koldan hoşlanmıyorsanız küçük bir parça bırakabilirsiniz. Burada önemli olan her iki tarafında, şuradaki her iki tarafında eşit oranda dikilmiş olması. Bakın yakada ben şöyle bir açıklık bıraktım. Burayı diktim, beyaz bir ip. Ve yanlara ne yaptığımı göstereyim size. Bakın bu kol tarafı daha bitmedi. Buradan devam edeceğim buraya kadar. Yan ve kol altına düz taraftan, ters taraftan değil, trabzan geçiyorum, yarım trabzan. Böylece o ip görüntüsü ortadan kalkmış oluyor. Bakın. Şöyle bir yol izliyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Karşılıklı iki tarafı denk getirip şu şekilde her bir boşluğun içine 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Bakın beyazları da aldım şu şekilde. İpi tığın üzerine alıyorum ve bu şekilde birleştiriyorum. Sık iğne de yapabilirsiniz ama bunda biraz daha ip fazla olduğu için yanlardaki o geçişleri göstermiyor. Sık iğne de yapabilirsiniz. Bakın kol altını da geçtikten sonra bu şekilde sıra kollara geliyor. Kollarda, yani kol çevresinde 2 zincirle yukarı çıkıyorum ve her bir boşluğun içini 3 ya da 4 yarım trabzanla dolduracağım. Şöyle dördüncüyü tam ortaya yapayım. Sonra içleri 3 taneyle dolduruyorum. Böylece o bakın ip kalıntılarını da yok etmiş oluyoruz. Evet ve bitmiş hali. Bakın buradan böyle bir siyahla yarım trabzan geçtim. Kol altından itibaren yukarıya bir şey yapmadım. İstiyorsanız buraya da böyle geçebilirsiniz dikmeden önce. Şöyle etrafına geçebilirsiniz. Sonra dikebilirsiniz. Sağ alttaki abone ol tuşundan kanalıma abone olabilirsiniz. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz.